Herkese selam. Biliyorsunuz Afganistan'da bir Taliban darbesi yaşandı. Taliban güçleri ülke yönetimine el koydu ve tüm ulusal yasayı iptal ederek şeriat yasasıyla yönetileceğini açıkladı. Hatta ülkenin yasasıyla yargılanıp cezaevine atılan tüm mahkumları serbest bıraktı ve bundan sonra ceza sistemi şeriat ile olacaktır diye de bundan sonraki sürecin de böyle işleyeceğini bildirmiş oldu. Hatırlayın, kısa süre önce ABD yönetimi değişti. Trump gittiği yerine Biden geldi. Tabii bu bazı kişilere Trump'ın küresel politikalarının değişeceğini düşündürse de aslında hiçbir zaman öyle olmaz. Çünkü yönetimlerde bir ünvan koltuğunda oturanlar sadece o koltukta kendi varlıklarını sürdürürler. Küresel baronların emirlerini uygulamakla mükelleftirler. Küresel baronlar ise tek başına karar almazlar. CFR, Dış İlişkiler Komisyonu, Bilderberg, Yuvarlak Masa Teşkilatı, Chatham House gibi kurumlar tam da bunun için vardır. Hatırlayın, Trump'ın başa gelmesiyle Amerika kademeli olarak Irak'tan çekilmişti. Trump'ın bıraktığı görevi şimdi Afganistan'dan çekilerek Biden devam ettiriyor. Aslında Irak'taki senaryonun hemen hemen aynısını Afganistan'da gördük. Biliyorsunuz Saddam'ı deviren ABD çok kolay bir şekilde Bağdat'a girmiş ve Bağdat'ı teslim almıştı. Yine Suriye'de DAEŞ petrol kuyularını çok kolay bir şekilde teslim aldı ABD. Şimdi o petrol kuyularının çoğunun başında Amerikalı generaller var. Afganistan'da Taliban çok kolay bir şekilde bölgeye girdi ve o bölgeyi teslim aldı. Ama aslında bizim şu soruyu sormamız gerekiyor. Yıllarca inanılmaz silah sevkiyatlarının yapıldığı, ikiz kuleleri bahane ederek girilen Afganistan'dan ABD böyle kolaylıkla nasıl çekiliyor? Aslında bu çekilme bilinçli olarak çekilme. Amerika yıllardır işgal ettiği Afganistan'ı kendi elleriyle Taliban'a teslim etti. Bugün sadece Türkiye'de de değil, Avrupa'da da birçok gazeteci ABD yönetiminin Taliban'a tahliyeler tamamlanana kadar Kabil'e girmeyin talimatı verdiğini biliyor ve söylüyor. Bu da aslında her şeyin ABD'nin kontrolünde ilerlediğinin açık bir göstergesi. Öyle olmasaydı en başta Rusya Kabil'de elçiliğini kapatırdı. Ama Rusya benim elçiliğimin can güvenliği bulunmuyor diyerek elçiliğini kapatmadı. En acı iddiaysa Türkiye'ye gelenlerin ABD'ye hizmet edenler oldu. Gerçi Amerikan yetkilileri daha sonra bir açıklama yaptı ve biz kimseyi Türkiye'ye yönlendirmedik dedi ama akın akın gelenlerin savaş mağduru olmadığı ortada. Örneğin Avrupa'da bazı ülkelerde Afgan savaş mağdurlarını kabul etti. Az sayıdaydı belki ama hepsi yaşlı, kadın ve çocuklardan oluşuyordu. Hatta Amerika'nın Afganistan'dan kaldırıp başka bir ülkeye transfer ettiği Afganların pek çoğunda kadın, yaşlı ve çocuklar vardı. Yani aile vardı. Bize gelenlerin ise savaş mağduru değil, bizzat savaşçı gibi. Maalesef ki şu an Türkiye'nin demografik yapısı bozuluyor. Türk devletinin de acilen buna önlem alması gerekiyor. Her zaman hatırlatıyoruz. Büyük İsrail projesini unutmamamız gerekiyor. Büyük İsrail'in sınırları içinde olan devletler yıkılmak zorunda onlara göre. Ya da engel olacak devletler bir şekilde güçsüzleştirilmeli ve tepki veremeyecek duruma getirilmelidir diyorlar. Kurgularını bunun üzerine yapıyorlar. Irak devleti bu yüzden yıkıldı ve kendi içinde parçalara bölündü. Suriye'nin de durumu ortada. Lübnan, Filistin, Mısır, Kahire, Ürdün ve diğerleri. Sırada bir şekilde İran ve Türkiye var. Türkiye kolay yıkılacak bir devlet değil. Bunu onlar da biliyorlar. Savaş ile hakkından gelecekleri bir ülke değil Türkiye. İşte bunun için demografik yapıyı bozmak istiyorlar. Akdeniz çevresinde 300'lü yıllarda hüküm süren büyük bir imparatorluk vardı. Daha sonra o imparatorluk kavimler göçüyle 375 yılında birçok göç aldı ve sonra kendi demografik yapısını bozdu. Bu durumsa onlara çok pahalıya patladı. Farklı kültürlerdeki halklar iç çatışmaya, karışıklığa, anarşiye yol açtı. Ve nihayet yoğun bir göç almaları onların sonunu hazırladı. 395 yılında koca imparatorluk ikiye bölündü. Kimden bahsediyorum biliyor musunuz? O ihtişamlı, kimse bizimle savaşamaz, kimse bizi yıkamaz dedikleri Roma İmparatorluğu kendi içinde yıkıldı. Kuruluşundan ikiye bölünüşüne kadar süper güç olarak var olmuştu Roma İmparatorluğu. Şimdi bir düşünün. 100 yıllık planları da bu değil mi? Türkiye'yi ikiye bölmek. Şimdi diyeceksiniz ki daha 100 yıl olmadı. Türkiye 98 yıldır var. Evet, ben de ondan bahsediyorum. 2023 yılında kaderimiz Roma gibi olmasın diyorum. 100 yıllık planın 100. yılı dolduğunda Türkiye'de bozulan demografik yapısı ile birlikte savaş yeri olmasın diyorum. Çünkü tarihte birçok örneği var. Bu kadar yoğun göç alan devletler yıkılmış. Bugün Türkiye'de de sadece Suriyeliler yok göçmen olarak. Türkiye'de bulunan Suriyeli sayısı 3,7 milyon olduğu tahmin ediliyor. Sayılabilen Afgan sayısı
190 bin civarında. Haricen 140 bin civarı da Iraklı göçmen var ülkemizde. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü beyanına göre Türkiye'de 196 farklı ülkeden yaklaşık 5,5 milyon mülteci var. Kayıt dışı olanlarla birlikte 8 milyona yakın olduğu düşünülüyor. Yalnız burada önemli bir detay var abi. Türkiye'de bulunan sığınmacıların büyük bir bölümünün geldiği ülkelerin istisnasız hepsinde iç savaş var. Peki niye var abi iç savaş? İç savaşa sebep olanlar neydi? Kimlerdi? Her şey 2001 yılından sonra başladı. Amerika'da İkiz Kulelere saldırı olmuş. İddialara göre Afgan asıllı teröristler uçaklarla Amerika'nın ticaret merkezine saldırı yapmışlar ve İkiz Kuleler çökmüş, yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti. Çelik yapı olduğu bilinen İkiz Kuleler adeta plastik gibi erimiş ve yıkılmıştı. Öyle ki çarpmanın şiddetiyle çelikler erise de uçağı kaçıran Afgan pilotun pasaportu yerdeydi. Erimemişti. Hiçbir şey olmamıştı. Çelik erimişti ama pasaport duruyordu. Daha ne çelişkiler var ama anlatmaya bu video yetmez. Amerika Afganistan'a girmek ve Orta Doğu harekatını başlatmak için mazeret arıyordu. Ama bunu direkt halkına söylese tepki görürdü ve kabul ettiremezdi. Onların en işleyen ve büyük icadı Order of Chaos, yani kaostan düzen stratejisidir. İşte bu yüzden kaos çıkarıldı ve hedef Afganistan gösterildi. Bütün dünyanın da olurunu kazanmış oldular. Orta Doğu'ya girişin anahtarıydı İkiz Kuleler ve 2001 yılında Afganistan'a girilmiş oldu. Arkasından 2003 yılında Irak işgal edildi. Amerika Afganistan'a özellikle girmek istiyordu. Çünkü bir taşla iki kuş vuracaktı. Birinci kuş kaçınılmaz olarak Afganistan'ı istikrarsızlaştıracaktı. Elinde tutacaktı. İkinci kuş ise olası Rusya ve Çin savaşında Afganistan'ı ikmal üssü olarak kullanacaklardı. Ama gelinen noktada bu artık mümkün değil. Çünkü Rusya ve Çin askeri anlamda kendisini inanılmaz geliştirdi. Amerika da bunun farkında ve bu yüzden bölgeyi terk ediyor. Yani birinci taşı vurmuş oldu. ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Condoleezza Rice 22 ülkenin sınırları değişecek diyordu o dönemde. Sınırları değil ama ülkelerin baştan aşağı kendisi değişti. Zaten asıl amaç da ülkeleri istikrarsızlaştırmak ve tüm yönetimini bozmak, iç savaş çıkarmaktı. Arap Baharı icat ettiler sonra. Tunus'ta sözde demokrasi ateşi yakıldı ve sözde ülkelere huzur getireceklerdi. Ancak iç savaş, kan ve gözyaşından başka hiçbir şey getirmediler. Velhasılı kelam, işte az önce bahsettiğimiz 100 yıllık planların ikinci perdesi böylelikle başlamış oldu. Yani göçler. Ve bu göçler eğer önlem alınmazsa bizim de sonumuzu hazırlayabilir. O kadar kurnazca plan yaptılar ki ülkedeki halkların rahatlarını bozdular. İç savaş çıkardılar ve göç etmek zorunda bıraktılar insanları. Tıpkı Almanya'da yıllar önce İsrail'i kurmak için Yahudileri davet etmişlerdi. Yahudiler hazır düzenlerini bırakıp kurak çöl olan Kudüs bölgesine dönmeyi kabul etmeyince onlar da zorla ortaya bir Hitler çıkararak bunu yapmışlardı. Detaylı bilgi için ilgili kitabımıza göz atabilirsiniz. Yani küresel güçlerin hiçbir zaman bir ülkeyi işgal etmek gibi bir derdi yoktu aslında. Oranın demografik yapısını bozmak en iyi plandı. Yani kendi gücünü koruyabilmek adına düşmanı birbirine düşürmek. Zamanında bu taktiği Abdülhamit Han da uygulamıştı ama tam uygulamışken tahttan indirildi. Afganistan ve Irak'ta işgal hareketleri, ardından Arap Baharı ile birlikte göç hareketleri de başlatmış oldular. Bu göçler başlamadan hemen önce çok daha kurnazca bir şey yapmışlardı. Göç hareketi başlasa ülkelerinden kaçan insanların büyük bir bölümü ölecekti. Neden mi? Çünkü Türkiye'de dahil birçok ülkenin sınırlarında mayınlar vardı abi. Ve barış demokrasi çığlıkları atarak mayınların temizlenmesi hareketi başlattılar. Barışsever abilerimiz görev başındaydı. Tabii bunu yine onlara hizmet eden derneklerin çığırtkanlıkları ve medyalarının, yani ellerinde tuttukları medyaların gücüyle yaptılar. Ülkeleri sınırlarındaki mayınları temizlemeye mecbur bıraktılar. Kabul etmeyen ülkeleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde yargılayıp tazminat ödemekle tehdit ettiler. Ya planı görüyor musunuz? Türkiye önce biraz direndi. Ancak daha sonra 25 Eylül 2003 yılında Ottawa Sözleşmesi'ne katıldı ve sınırlarımızdaki mayınları temizlemek zorunda kaldı. Hatta o zamanlar birçok iddia da havada uçuştu. Mayınlarımızı bile Yahudiler temizliyor diye. Aslı nedir bilmiyoruz. İşte o günlerde artık barış var, artık huzur var, savaşlar dönemi bitti, ülkelerinizden mayınları temizleyin diyenlerin derdi mültecilerin kolayca ülke değiştirmelerini sağlamak içindi. Biz de o zaman yazdığımız gazete yazılarında bunu yapmayın, terör örgütlerinin ülkemize geçişini kolaylaştırır bu durum diye itirazlar etmiştik. Ve göçler başladı, birçok göç aldık. Afganistan'dan da göçler biliyorsunuz geliyor bize. Amerika 73 bin civarında göçmen alacağını duyurmuştu. 2020'de başladılar.
bir yıl boyunca bugünlere kadar propaganda yaptılar. Amerika Afganlara kucak açacaktı. 73 bin göçmeni alacaktı, kucaklayacaktı, saracaktı, sarmalayacaktı, ülkesine götürecekti. Ama Amerika'nın bir şartı vardı. Onları alabilmesi için göçmenlerin Afganistan'ı terk etmiş olması ve üzerinden 12 ay geçmesi ve bu süre zarfında hiçbir suça karışmamış olması gerekiyordu. İşte bu duyurular daha çok insanın göçe heveslenmesine sebep oldu. Derin plan tıkır tıkır işliyordu abi. Dertleri hiçbir zaman barış ve demokrasi olmadı bunların. Peki amaç neydi? Hani dedik ya 100 yıllık plan diye. Aslında bu 100 yıllık plan asıl planın ikinci perdesiydi. Birinci plan imparatorlukları yıkmaktı. Bunu başardılar ve imparatorluklar tek tek yıkıldı ve dağıldı. Bizim topraklarımızda da Osmanlı'yı böyle harcadılar maalesef. İkinci perde ise ulus devletleri yıkmaktır. Şu anda da bunun büyük bir bölümü tamamlandı aslında. Peki üçüncü plan ne? Üçüncü plansa şehir devletleri kurmaktan geçiyor. Ve bu konuda şehir devleti olması için uğraşılan İstanbul var. ABD'nin göç planı şu an 4 ülke üzerinde oynanıyor. Bakın dikkat edin, 4 ülke. Bu ülkelerin tümü de Rusya'nın desteklediği ülkeler. Başta İran, Türkiye, Tacikistan ve Özbekistan. İşte buradan da küresel emperyalizmin yakın gelecekte hangi ülkeleri istikrarsızlaştırmak istediğini görebiliriz. Ve ne yazık ki tekrar söylüyorum, bu göç dalgası tamamıyla Türkiye'nin demografik yapısını bozmak içindir. Türkiye bugüne kadar ulus devlet olmayı başarabildiği için ayakta kalmıştır. Ama ulus devlet olamayan Libya, Tunus, Mısır, Irak ve Suriye gibi ülkelerin yıkılması maalesef ki bu yüzden olmuştur. İşte bu nedenle gücünü azaltmak, kolay lokma haline getirmek için İran, Türkiye, Tacikistan ve Özbekistan'ın demografik yapısını bozuyorlar. Aynısını 1979 yılında Afganistan'a yaptılar. Cihatçı savaşçı modelini uyguladılar. 1979 yılında Rusya'ya karşı savaşsınlar diye Orta Doğu'nun pek çok ülkesinden savaşçıyı Afganistan'a doldurdular. ABD uçaklarıyla yaptılar bunu. Böylelikle Afganistan'ın demografik yapısını bozdular. Sizi korumaya savaşçı getirdik dediler. Kime karşı? Rusya'ya karşı. Sovyetlere karşı. Ama plan başkaydı. Bugünkü Afganistan'ın durumunun temelleri o gün atılmıştı aslında. Bu söylediklerimin hepsi belgeli. Bu söylediklerimin hepsi kayıtlı. Tarihte vesikaları var. Açıp araştırabilirsiniz. Bu işin başını çeken, kurgulayan da Zbigniew Brzezinski'den başkası değildi. Bu ismi lütfen özellikle araştırın. Sovyet saldırıları döneminde Usame Bin Laden'e silah sevkiyatının başında da bu adam vardı. Hani şimdi birileri diyor ya, Afganistan'dan gelenler çocuksuz, ailesiz, yanlarında bir tane bile yaşlı yok. İşte hepsi genç, hepsinin yüzü gülüyor, hepsi pozitif, moralleri yerinde ve hepsinde militan tipi var diye. 1979'da ABD Başkanı Jim Carter'ın önünü açtığı proje işlemeye devam ediyor çünkü. O zaman da oraya gidenler aynı bize gelenler gibiydi. Eğer önlem alınmazsa 2023'ten başlayarak sonraki 20 yıl sonunda, yani 2030'larda Türkiye'nin Afganistan, Lübnan, Irak ya da Suriye'nin durumuna düşmesi kaçınılmaz olacak abi. Şimdi göçten şikayet ediyoruz ya, Afganistan'da Kabil düştü. Asıl Afgan göçü şimdi başlayacak. Ve Somali, çok yakında Somali'den de göçler gelmeye başladığını eminim duyarsınız. Elbette ki muhtaç ve mağdur olanlara destek olalım, yardım edelim. Düşmez kalkmaz bir Allah, yarın biz de o duruma düşebiliriz. Ancak perde arkasında dönen planı da görelim.